Bugünlerde gençler kontrolden çıkmış durumda. Yetişkinlere karşı saygısızlar, anne babalarına karşı çıkıyorlar ve öğretmenlerini sinirlendiriyorlar, diyor Aristo. Milattan önce 335 yılında. Aristo'dan yaklaşık 450 yıl sonra Hesiod ne demiş dersiniz? Günümüz gençleri öyle umursamaz ki, ileride ülke yönetimini ele alacaklarını düşündükçe umutsuzluğa kapılıyorum. Bizlere büyüklere karşı saygılı olmayı, ağırbaşlı davranmayı öğretmişlerdi. Şimdiki gençler kuralları boş veriyorlar. Çok duyarsızlar ve beklemesini bilmiyorlar. Hesiod ve Aristo bu cümleleri zikrederken karakter sınırına takılmıyorlardı. Çünkü tweet atmıyorlardı. Teknoloji henüz hayatı daha çok temel bir düzeyde etkiliyordu. Hususi olarak YouTube'a yüklemek için bu ilk videoyu çekmeden önce ne konuda düşüneceğimi, ne konuda konuşacağımı düşünürken tüm bu cevapsız sorulardan, üzerine durdurak bilmeksizin konuşulan konulardan başlamak istedim. Birileri tarafından linç edilen ve bir başkaları tarafındansa göklere çıkarılan gençlerden, meşhur Z kuşağından, hayretlere düşürecek hızda hayatımızı içerisine alan teknolojiden ve en önemlisi tüm bunların en sert ve hızlı şekilde hayatımıza girmesini sağlayan 2020 yılından. 2020 yılı. İçinde bulunduğumuz bu zor yıl bizi yaşadıklarımızın sebeplerini sorgulamaya itti. Dönüp etrafımıza şöyle basitçe bir bakıp şu soruyu sorduk. Bize bunları yaşatan şey nedir? Bu sorunun cevabını bir örnekle anlatacağım. Kendinizi bir dağ evinde hayal edin. Dışarıdan dumanlar yükselmeye başladı. Yükselen dumanlar evin penceresinden sızıyor. Ve aniden kalkıp evin bahçesine koştunuz. Önünüzde alev almış bir saman yığını ve hemen ilerisinde de hızla kaçan bir çocuk gördünüz. Basit gözlem yeteneğimiz bize kaçan bir çocuk dedi. Yangın çıkarıp kaçan bir çocuk. Bu çocuğun yangını gördüğü için ürküp kaçtığı ihtimali bizim için ilk ihtimal olmadı. İşte gelişen teknolojide o çocuk gibi. Yaşadıklarımız hızla gelişen bir teknolojinin gölgesinde ve hatta yanı başında gerçekleşiyor. Basit gözlem yeteneğimiz ise yangından teknolojiyi sorumlu tutuyor. Ama aslında bu iyi kötü tartışmasının yapılamayacağı ve hatta kötü olduğuna karar versek de mani olamayacağımız bir süreç. Teknoloji doğası gereği iyi ya da kötü olamaz. Çünkü teknolojinin ahlakını belirleyen insanlardır. Ya teknolojiyi uçmak için de kullanabilirsiniz. Veya dünyanın öbür ucundaki arkadaşınıza saniyeler içerisinde fotoğrafınızı göndermek için de. Ama aynı şekilde onu yıkıma ve ölüme götüren sebepler için de kullanabilirsiniz. Yani aslında biz teknolojiye biraz yanlış taraftan bakıyoruz. İyi mi kötü mü diye soruyoruz. Asıl konu teknolojiyi kimin kullandığıdır. İyi birinin mi, kötü birinin mi? Akıllı birinin mi, aptal birinin mi? Nasıl kullanıldığıdır. Akıllıca mı, aptalca mı? Nitekim teknoloji bıçak gibidir. İyi ya da kötü olamaz ama her ikisi olmaya da müsaittir. Bir ülkenin geleceği gençler olduğu gibi. Aynı zamanda geleceğin yükseltici gücü de bilim ve teknolojidir. Güçlü ve sağlıklı bir toplum inşa etmenin de yolu gençlere yatırım yapmaktır. İşte gençlerin bu güncel imkanlara, bu güncel teknolojilere, bu güncel fırsatlara sahip olmalarını sağlamaktır. Bunlara o imkanı sunmaktır. Peki değişim mutlaka bozulma anlamına mı gelir? O kadar lafını yaptığımız, sözünü ettiğimiz değişim. Evet, tüm değişimler mutlaka çeşitli yeni sorunlar üretmeye mecburdur. Ancak yine de bunun için yani bozulma yerine değişim ve gelişim, dönüşüm kelimelerini kullanmak daha doğru olacaktır. Özellikle bu değişimi en keskin şekilde yaşayan gençler şu sıralar bu değişimin ana gündemindeler. Sabah kuşağı televizyon programlarında aralıksız şekilde bu değişimin gençleri hangi yönlerden olumsuz etkilediğini tartışıp duruyoruz. Ama sohbetimizin başında da söylediğim gibi zaten binlerce yıldır her nesil kendinden sonra gelen neslin bozulduğunu düşünmüş. Binlerce yıllık yazıtlarda bile yeni nesillerin saygısız ve her anlamda önceki nesilleri arattığı yazılmış. Örneğin milattan önce 20. yüzyılda yazılan Odes'te biz babalarımızdan daha kötü bir nesil olduk ve bizim çocuklarımız da bizden daha kötü bir nesil olacaktır diyor. Yani değişim her tarihte bozulma olarak yorumlanmış. Yani işin özü insan bilmediğinden korkuyor. Bilmediğini, yeni öğrendiğini, yeni duyduğunu eski bilgileriyle ilişkilendirmeye ve kendi zihninde bilinir hale getirmeye çalışıyor.
Aşina olmadığı çoğu şeyin eksik, hatalı, bozuk veya problemli olduğunu düşünüyor. Peki şimdi bu problemlere, hatta bu problemli ve psikolojimizi alt üst eden 2020 yılına değinelim istiyorum birazdan. Dünyayı saran darboğaz, ekonomik kriz ve işsizlik, ardı arkası kesilmeyen doğal afetler, ateşi sönmeyen politik çatışmalar, yanı başımızda sıcak savaş, hastalık korkusundan kendilerini evlerinde tecrit eden insanlar, her gün takip ettiğimiz hastalık grafikleri ve yüzlerimizde maskeler. Stephen King tarafından yazılmış bir Tarantino filminin içinde gibiyiz. Sizce kaç yaşında olduğunu bile bilmediğimiz bu gezegende bu tip hayati sorunlarla karşılaşan ilk misafirler bizler miyiz? Hayır. Soykırımlar, salgın hastalıklar, kitlesel katliamlar, en vahşi savaşlar, cinayetler, kıtlıklar, değişim yeni olmadığı gibi bu acılar ve zorluklar da yeni değil. İnsanlar ise her zaman ikiye ayrılmış. Birinci grup devamlı başkalarını suçlayan ve kendini nasıl hissettiğini sorgulayan insanlar. İkinci grupsa duygusal çemberi terk ederek çözüm bulanlar. Biz ikincisini yapacağız. Karamsarlığı bir kenara bırakıp tüm bu sorunlardan nasıl kurtulacağımızı ve 2020 yılını nasıl avantaja çevireceğimizi konuşacağız. Şimdi konuya böyle bir giriş yapınca stresi hayatımızdan çıkarmanın ve rahatlamaların yollarını anlatacağım gibi anlaşılmış olabilir. Ama ne yazık ki bu bir meditasyon videosu değil. Aslında böyle anlaşılması da çok normal çünkü insan biyolojisine ve sosyolojisine aykırı şekilde zorlanmaya ve sınanmaya tahammül etmemeyi, direnmeyi telkin eden bir kültür gelişti. İstediğin hayatı yaşayabilirsin. Hatta istediğin hayatı seçebilirsin. Stresten uzak durmalısın. Hayatından kötü insanları, kötülükleri, zorlukları çıkarmalısın şeklinde masum bir yalan. Evet, 2020 yılından kurtulmanın ipuçları yine geçmişe yolculuktan geçiyor. Zor zamanlar büyük insanların, büyük gelişmelerin ve büyük ilerlemelerin ortaya çıkmasını sağlayan eşsiz süreçler. Zor zamanlar insanlara elindeki kaynaklar artık sana yetmiyor, yeni bir şeyler yapmalısın mesajını veren son derece değerli zamanlar. Bu mesajı doğru okuyan ve başarıya hükmeden birçok insanın hüzünlü çocukluk ve yoksulluk hikayelerini dinledik, duyduk, gazetelerde okuduk, televizyonlarda izledik. Tüm bunları görmüşken, o zorlu hayatlardan böyle başarılar çıktığına şahit olmuşken, hala bu konuda kör olabilmemiz akıl alır gibi değil. Hayatınızın bir döneminde açlıkla karşı karşıya kalıp, şu anda dünyanın en büyük şirketlerini ve hatta en büyük devletlerini yöneten insanlar birçoğumuzun şikayet ettiği ve hatta kader işte diye histerik ve arabesk cümlelerle süslediği dönemleri başarıyı yaratmak için kullanmış insanlar. Bu insanlar hayatın acıdan hazza kaçma yolculuğu olmadığının farkındalığına varmış insanlar. Yani aynı problemler kimilerini tamamen ortadan kaldırırken kimi insanları ise başarının zirvelerine götürmüş. Zaten hayata gelirken her şeyin çok iyi olacağına dair bir sözleşme yaptığımızda zannetmiyorum. Peki, uğruna hedeflerimizden vazgeçtiğimiz, enerjimizi harcadığımız ve hayallerimizi süsleyen konfor acaba o kadar da değerli mi? Bence hayır. Konfor alanı rüya katilidir. Hayallerinizi daha doğmadan önce öldürür. Çözümleri hiç ortaya çıkmadan önce yok eder. Hayal kurmanızı sağlayan şey zor zamanlardır. İlk insandan bu yana beyin ihtiyaçlar minvalinde gelişmiştir. Ve ihtiyaçlara göre üretmiştir. Açlık yoksa yemek yok. İhtiyaç yoksa üretim yok. Hastalık yoksa aşı yok. Zor şartlar, salgın hastalıklar, ekonomik darboğazlar, sosyal problemler ve kişisel ekonomik sorunlarımız bizi durdurabilecek büyüklükte sorunlar değil. İnsanlar zorluklarla mücadele ederek öğrenirler. Zorluklarla mücadele ederken farkında olmadan gelişirler. Yani problem yoksa başarı da yok demektir. Çünkü neyi kullanırsak onu geliştiririz. Ne kadar kullanırsak o kadar geliştiririz. Bu çok basit bir kuraldır. Use it or lose it. Kullan veya kaybet. Sorunları görmek ve bunları dile getirmek işte bu yüzden yeterli değil. Başarılı olmak istiyorsak bunları çözmeye çalışmalıyız. Çünkü tek başına bilmek, tek başına bilgi malumat değeri taşır. Sonuç getirmez. Örneğin yani sigaranın zararlı olduğu bilgisi sigarayı bırakmak için yeterli midir? Bunun için yoksunluk belirtilerine de katlanmak gerekir. Zorluğuna da katlanmak gerekir. Yani konfordan bir miktar kopabilmeliyiz. Ve en önemlisi de
konforla satın alınabilecek insanlar olmamalıyız. Sadece bu da değil. Sadece bu da değil. Teknoloji hayatımızı kolaylaştırıyorsa aynı zamanda ihtiyaçlarımıza uygun kullanabileceğimizi de bilmeliyiz. Yani çünkü nasıl ki sanayi devrimi ve sanayi konforu, yani makinelerin insanların yerini almaya başlaması insanları daha çalışkan yapmadıysa, teknoloji konforu da bizi, insanları daha zeki yapmaz. Tek umudumuz veya ana hedefimiz kamu personel sınavını kazanmak ya da sizi belli hayat standartlarına kavuşturacak bir maaş olmamalı. Temelde son noktada bir hedefiniz olmalı. Bir hedefimiz olmalı. Süreç, yani konforlu bir yaşam hedef olamaz. Tüm hedeflerin bağlı olduğu bir ana hedefe ihtiyacımız var. Elimizdekileri veya sahip olduğumuz yaşam standartlarını korumak için bizi yerimizde saymaya zorlayan şey yine aslında kendi zihnimiz. Ama hayatsa sayısız değişkenin olduğu, dinamik ve hatta bazen kaotik bir süreç. Elinizi ateşten korur gibi kendinizi zorluklardan kaçırmaya çalışırsanız bir süre sonra hala aynı konumda olduğunuz gerçeğiyle yüzleşirsiniz. Günümüzde de gençlere telkin edilen şey bu. Oğlum, önce kendi ayaklarının üzerinde dur. Önce bir işe gir. Paranı kazanmaya başla. Hayatını kurtar. Sonra hayallerini gerçekleştirirsin. Bu durum gençlerin kendilerini kırılacak bir vazo gibi hassas ve yardıma muhtaç hissetmelerine sebep oluyor. Genç arkadaşlarıma sesleniyorum. Yok arkadaşlar, merak etmeyin. Kimse zorluklarla mücadele ettiği için pişman olmadı. Pişmanlık hikayelerinin yaslandığı duvarın adı ertelemek. Zorluklar elbette var. Elbette rekabet üst düzeyde. Ama konuşmanın, sohbetimizin bu kısmına kadar anlattıklarımızın yanı sıra çok fazla avantajımız da var. Mesela en önemlisi, tarihin hiçbir vaktinde, hiçbir döneminde kendimizi bu kadar düşük maliyetli donatabileceğimiz bir dönem olmamıştı. 30 liraya satın aldığımız bir eğitim hayatımızı değiştirebilir. Coğrafya artık kader değil. Dünyanın en iyi üniversitelerinden mezun olmuş kişilerle, insanlarla rekabet edebilirsiniz. Peki nasıl? Sohbetimizin başından bu yana teknolojiden epey bahsettik. İmgesel örnekler falan da verdik. Şimdi biraz somut örnekler vereceğim ve kendi bakış açımı paylaşacağım. Öncelikle hem kendime hem sizlere şu soruyu sormak istiyorum. Hayattan ne istiyoruz? Gelecek öngörümüz nedir? Veya gelecek üzerine bu kadar düşünmeli miyiz? Cevabı Şems Tebrizi versin. Geleceği düşünmek beyhude bir çabadır. İnsanın sadece ilk adımı atmakla ilgili sorumluluğu vardır. Evet, yalnızca geleceği düşünmek ve hayal etmek beyhude. Mesele ilk adımı atabilmek. Sonra ikinci ilk adımı, sonra üçüncü ilk adımı, nitekim tüm adımlarımızı ilk adım gibi atabilmek. Attığımız her adımın hayatımızda tahmin edemeyeceğimiz ölçüde değişikliğe sebep olacağını fark etmek ve tam da bu yüzden tüm adımlarımızın ilk adım olduğunun farkındalığına varabilmek. İlk olarak ne yapacağız? Öncelikle başarılı ve vizyonu geniş insanları yalnızca takip etmenin yeterli olmadığını bileceğiz. Bu insanlarla ilişki kuracağız. Çünkü bu insanların yanında ne kadar uzun süre kalırsak hedeflerimize ulaşmamız için gereken forma o kadar kolay gireceğimizi bileceğiz. Kendi standartlarımızı geliştirmek ve kendimizi donatmak ilk ve en önemli aşamadır. Ya bir üstad diyor ki terlik giymek koca bir dünyayı halı döşemekten kolaydır. Ya bu sözün hakkını vermek için teknolojiyi kullanmasını bileceğiz. Kendimizi geliştirmesini bileceğiz. Peki bu teknoloji nedir? Tarih boyunca medeniyetleri inşa etmek ve yok etmek, savaşları başlatmak ve bitirmek, kimileri için yaşam kalitesini iyileştirmek, kimileri içinse alçaltmak için kullanılmış bir araç. Önceleri teknoloji kelimesi sadece işleri ham fiziksel güç yerine yani beceri ve zeka ile yapmak anlamına da geliyordu. Şimdi ise teknoloji çok daha büyük bir güç. Yani teknoloji en iyi hücum silahı iken aynı zamanda en iyi savunma silahı da. Ancak teknoloji her ne kadar hayatın kontrolünü kişiselleştirmemize yardımcı oluyorsa da aynı zamanda bu dönemlerde yaratıcılık ihtiyacımızı da bir miktar azaltıyor. Bu sebeple yani çevrim içi varlığımızı biraz kontrol altında tutmalıyız. Kontrol altında tutmak derken sosyal medyayı bırakalım, oturalım her gün sabahtan akşama kadar kafa patlatalım demek değil. Hatta modern bir bilge şöyle diyor. 40 saatlik çalışma sanayi çağının kalıntısıdır. Bilgi çağının insanları sporcular gibi çalışırlar. Antrenman yaparlar, koşarlar,
Ardından dinlenirler ve tekrar koşarlar. Bir yandan programlarını dinamik bir şekilde değerlendirirler. Arkadaşlar, zeka matematik problemi çözebilme becerisi değildir. Zeka hedef koymak ve o hedefi kendimiz için anlamlandırabilmemizdir. Başkaları görsün veya takdir etsin diye değil. Ya Mozart piyano çalan erkekler kadınlara çekici geliyor diye başlamadı piyanoya. Bu Mozart'ın dünyayı anlamlandırma şekliydi. Zeka bu şekilde hayatına yön verebilme becerisidir. Zeka sadece düzenli yapıldığı için zayıf bir işin bile başarıya ulaşacağını bilmektir. Zeka, kendi etrafımızı bize ilham veren ve aynı zamanda büyük hayaller kurduranlarla çevreleyebilmektir. Zeka haklarımızı bildiğimiz kadar sorumluluklarımızı da bilmektir. Hedeflere pratik kazandırmaktır. Zeka, hayatın düşüncelere, hayallere değil, eylemlere yanıt verdiğini bilmektir. Zeka, zeki insan kendisini ilgilendirmeyen şeylere, kendisini ilgilendirmeyen işlerle meşgul olmayan, düşünce gurmesi olan, arkadaş gurmesi olan insandır. Zeki insan tüm bunları alışkanlık haline getiren insandır. Zeki insan bilir ki hayat bir alışkanlık oyunudur ve dünyayı da iyi alışkanlıklar olan insanlar yönetir. İşte 2020 bize birçok açıdan bugün elimizde olan imkan ve kaynakların öyle anlatıldığı gibi yeterli olmadığını gösterdi. Bugünün sorunlarına yeni bir dil ve metot ile çalışılması gerektiğini, sorun varsa çözümün de mutlaka olması gerektiğini gösterdi. Bu sıkıntılara ve bu şikayetlere, bu sıkıntılara karşı, bu problemlere karşı şikayetlerde bulunmak veya vurdum duymaz bir tavırla karşılamak yerine geçmişte yaşamış insanlar gibi yeni bir dönemin sancısı olarak değerlendirmek ve yeni perspektifler geliştirmemiz gerektiğini gösterdi. Unutmayın arkadaşlar, gelecek yalnızca değişimi benimseyenler için daha iyi. Yani 2020'den kurtulun. Tarih takvimde yazandan ibaret değil.